Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu gördüğünüz çok şık ve çok güzel motif modelini çalışacağız. Yapımı oldukça kolay, çabuk ilerleyen ve her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kare motif modeli arkadaşlar. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum. Bu modeli nerelerde kullanabiliriz derseniz yelekler, hırkalar, bebek battaniyeleri, yatak örtüleri, kırlentler, sizler nerede istiyorsanız orada rahatlıkla örebilirsiniz. Hemen iplerimden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kullandığım ipler Alize Cotton Gold iplerini kullandım. Kullandığım tığ numarası ise 2.50 milimlik tığ kullandım. Sizler elinizde yatkın herhangi bir tığ rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim. Yapımına geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bu videoyu beğenip altına da o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bu videoların devamlılığını sağlamış olursunuz hem de bana büyük bir destek vermiş olursunuz diyorum ve hemen bu muhteşem modellerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkamı nasıl yapıyorduk? İpi halka haline getiriyorum. İplerin birleştiği noktadan tutuyorum. Bir tığ içinden geçirip bir zincir çekiyorum. Halkamın içine batarak toplamda 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 Şöyle halkamın ipini çekiyorum. 5 6 7 ve 8. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Burada 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki sık iğne tepesine batıp sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. Hemen yanındaki sık iğneye battım, sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5. Yanındakine batıyorum. Toplamda 8 tane halkam olacak. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben hemen sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane şöyle minik kutucuğum olmuş oldu. 8.'yi 1 2 3 4 5 ve hemen 8.'yi ilk yaptığım zincirin dibine şöyle batarak kaydırmayla kapatıyorum. Ve toplamda 8 tane şöyle kutucuk da diyebiliriz, yaprak da diyebiliriz. Yaprağımız oldu ve hemen önümdeki boşluğa geçtim. Kaydırmayla yaprağıma tutundum. 1 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doladım ve halkamın içine batıp 1 2 kere de kapattım. Arada 1 2 zincirim var. Tekrar aynı yere batırıp önce 2 ilmek çektim, gerisi tığımda. Tekrar ilmek alıp 2 ilmek kapatıyorum. Tığımda 3 ilmek var. 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Hiç burada arada zincirim yok. Hemen önümdeki boşluğa battım. Önce 2 ilmek, tekrar ilmek alıyorum. 2 ilmeği kapatıyorum ve daha sonra 3 ilmeği kapatıyorum. Arada 2 zincirim var. Tığın başını doladım. 2 ilmek kapatıyorum. Gerisi tığımda. Tığın başını doladım. Battım. 2 ilmek çektim. Gerisi tığımda ve 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Bakın burada hem bu yaprakları yapmış olacağız. Hem de köşelerimizi hazırlamış olacağız. Burada 1, 2, 3 zincirim var. Tığın başını doluyorum. Tekrar aynı yöntemi yapıyorum. 2 tane yarım trabzan yaptım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1
2 zincir çektim ve yine aynı yere batıp 2 tane yarım trabzan. Bakın şöyle 2 grup yapıyorum. Aralarına zincir çekmeden, 3. gruba geçmeden 3 zincir. Şimdi birinci grubu yaptım. İkinci gruba geçerken zincir çekmiyorum. 2 tane yarım trabzan kapattım. Arada 2 zincir. Tekrar aynı yere batarak 2 tane yarım trabzanımı yaptım. Daha sonra üçünü birlikte kapattım. Bakın 2 tane grubum oldu. 3. grubuma geçerken 3 zincir. 1, 2, 3 ve devam ediyorum. 2 tane yarım trabzan. Araya 2 zincir. 2 yarım trabzan. Kapattım. Hemen yanındaki ikinci gruba geçerken zincir yok. Aralarımda 2 zincir. Bakın 2 grubumu tamamladım. 3. gruba geçerken 3 zincir. 1, 2, 3. Ve burayı da aynı şekilde tamamlıyorum. 2 zincir. Arada zincir yok. Diğer kutuya geçtim. Kapattım. 2 zincir. Ve son yaprağımı yapıyorum. Evet. Bakın bu şekilde olacak. Şimdi burada bakın 1, 2, 3 tane köşem olmuş oldu. 4. köşeyi 3 zincir çektim. Bakın ilk yaprağımın tam tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kestim. Şimdi hemen diğer rengime geçiyorum. Rengimi aldım. İpime bir düğüm atıyorum. Bakın şöyle 3 zincirlik bölümlerimiz şurada. 3 zincirlik bölümden değil de hemen onun yanındaki 2 yaprak arasından başlıyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çekiyorum. 2 ilmek, daha sonra 2 ilmek kapattım. Araya 2 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane yarım trabzanımı yapıyorum. Kapattım. Yine karşıya geçerken zincirim yok. 2 tane yarım trabzan. 1, 2 zincir. Tekrar aynı bölüme batıp 2 tane yarım trabzanımı yaptım. Daha sonra 3 ilmeği aynı anda kapattım. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Burada 3 zincir çektiğimiz bölüme sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Hemen önümdeki boşluğa 2 yaprak arasına batıp 2 tane yarım trabzan yapıp kapattım. Arada 2 zincirim var. Yine aynı yere 2 tane yarım trabzan, 3 ilmeği aynı anda kapattım ve diğer bölüme geçerken yine zincirim yok. 2 tane yarım trabzan, daha sonra 3 ilmeği kapattım, 2 zincir. Aynı yere yine 2 tane yarım trabzan, 3 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir. Önümdeki 3 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Bakın şu ilmekleri de arada yürütüyorum. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Burada yine 1, 2, 3 zincir. Önümdeki 3 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. 1,
2, 3 zincir çektim ve ilk yaptığım yaprağın tepe noktasına batıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Hemen şöyle modelimi göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde. Hemen diğer rengime geçiyorum. Şöyle açık bir krem rengim var. İpime bir düğüm attım. Ve yine aynı şekilde bakın şu bölümden değil de hemen şu iki yaprak arasından başlıyorum. 2 zincir. Şöyle arada ipimi de yürüteceğim. İp artığım kalmasın diye. Artık yapraklarımızı 2 tane yarım trabzanla değil 3 tane yarım trabzanla yapıyorum. 2 oldu çektiğim zincirle. 3 ve tüm ilmekleri kapatıyorum. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 yarım trabzan, 2 yarım trabzan ve 3 yarım trabzan, 4 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Burada karşıya geçerken yine 3 zincirim var. 1, 2, 3. Karşıya geçiyorum ve yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 4 ilmeği aynı anda kapattım. 1, 2, 3 zincir ve aynı yere yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Kapattım. Şimdi bakın yan yana yine gruplarımızı yapmış olduk. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şurada çektiğimiz 3 zincirlik boşluğa sık iğne ile tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki boşluğa 3 zincirlik boşluğa sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine burada yaptığımız gibi şu iki boşluğa da 2 tane yaprak yapıyoruz. 3 tane yarım trabzanla. 1, 2, 3. Kapattım. 3 zincir. Tekrar aynı yere 3 tane yarım trabzan. Kapattım. Burada araya 3 zincir çekiyorum. Ve diğer iki yaprak arasına geçtim. 3 tane yarım trabzan. Kapat. 3 zincir ve 3 tane yarım trabzan yaparak yine yaprağımı yapıyorum. Burada ne yapıyorduk? 3 zincirimiz var. Hemen önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3 ve yine yapraklarımı yapıyorum. Bu şekilde şöyle de göstermek istiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine 3 zincir çekiyorum. Önümdeki boşluğa battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3. Önümdeki boşluğa battım. Sık iğne. 1, 2, 3. İlk yaptığım yaprağın tepe noktasını batıp kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Ve motifimizin son hali. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Şöyle koyu bir yeşil rengim var. Hemen onunla devam etmek istiyorum. Şöyle şuradan başlayalım. Bakın.
şöyle 2 yaprak arasına çektiğimiz 3 zincirlik bölüm. Şöyle göstermek istiyorum karşıdan, kafanızı karıştırmamak adına. 2 grubun arasındaki 3 zincir. Sabitliyorum. 2 zincir. Burada ikili bir trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Buralar benim köşelerim olacak. Şimdi tığın başını doladığım 2 yaprak arasına batıp bir tane tekli trabzan yaptım. Tığın başını doluyorum. Arada hiç zincir yok. Önümdeki boşluğa batırdım. 1 2 3 tane tekli trabzan. Bakın ortada bir boşluğum var. Yine tığın başını dolayarak 3 ilmeği çekiyorum. Yani tekli trabzan 3 tane. Önümdeki boşluğa yine 3 tane tekli trabzan. Şöyle 2 yaprak arasına sadece bir tane tekli trabzan. Tığın başını doladım. Bakın 3 zincirlik bölüme geldim. Şöyle 2 grubun arasına hemen buraya 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı bölüme batarak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Evet. Tığın başını doladım. Önümdeki boşluğa sadece bir tane. Şu gördüğünüz 3 tane boşluğa ise 3'er tane tekli trabzan. 1 2 3. Diğer tarafa geçtim. 1 2 3. Diğer boşluğa geçiyorum. 1 2 3. 2 yaprak arasına bir tane tekli trabzan ve yine köşeme geldim. 2 tane ikili trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar aynı yere 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerleyeceğiz. Gördüğünüz gibi kare görüntüsünü almaya başladı. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Hemen buraya bir tane tekli trabzanımı yaptım ve ilk battığım yere 2 tane ikili trabzan yaparak köşemin bir köşesinde yapmış oldum. 1 2 3 zincir. İlk yaptığım zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum ve hemen şöyle motifim ağır ağır ortaya çıkıyor. Çok güzel. Evet. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Artık daha kolay. Zaten kolay bir model. Şimdi son 2 sıramız daha da kolay. Hemen şöyle köşeden başlıyorum. 2 zincirle yükseldim. Köşeye battım. İkili trabzan. Tek tek tüm trabzan tepelerine batarak ikili trabzan yapıyorum bu sırada. Tüm trabzan tepelerine tek tek batıyorum. Şöyle köşeye gelene kadar devam edelim. Şöyle köşeye geldim. Köşenin içine 2 tane ikili trabzan, 1 2 zincir. Burada 3 de çekebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Tekrar aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanla köşemi oluşturuyorum. Daha sonra sıra sonuna kadar tüm trabzanların tepelerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk köşeme batıp 2 tane ikili trabzanımı yaptım.
2 zincir, ilk çektiğim zincirin tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Bir zincir, ipimi kesiyorum. Arkadaşlar bu motifi bu şekilde kullanabilirsiniz. Hırkalarda, yeleklerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama isterseniz şimdi benim yapacağım gibi etrafına bir de sık iğne geçebilirsiniz. İpimi bir düğüm attım. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Bir sık iğne yaptım. Daha sonra tek tek sık iğne trabzan tepelerine batarak sık iğne yapıyorum. Diğer köşeye gelene kadar tüm trabzan tepelerine sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, köşeye geldim. Köşemin içine bir sık iğne, 2 zincir ve tekrar köşenin içine batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra yine tüm trabzan tepelerine sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine sık iğne yapıyorum köşeye. 2 zincir ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Bir zincir, ipimi kesiyorum ve motifim hazır. Gördüğünüz gibi hiç ütüye bile gerek yok arkadaşlar. Çok muhtazam ve çok şık duruyor. Hemen şöyle ben üstünkörü ipimi saklıyorum. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklayabilirsiniz. Şimdi hemen nasıl birleştireceğiz dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar trabzan, sık iğne ile biten motifleri dikerek kaydırma yöntemiyle birleştirebilirsiniz. Her videoda tek tek bunları göstermem benim için çok zor oluyor. O yüzden ben daha önceden kaydırma yöntemiyle birleştirme videosu çekmiştim zaten sizler için. Onu hemen bu videonun altına açıklamalar bölümüne linkini koyacağım. Siz oradan o videoyu izleyebilirsiniz. Veya dikerek birleştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şöyle hemen tersini de göstermek istiyorum. Evet. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Evet, bugün de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.